Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostlarım. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Horozibi ya da bilimsel adıyla Amaranthus cruentus, ıspanakgiller olarak bilinen Amarantaceae ailesinin Amaranthus cinsine ait yaklaşık 75 türden biridir. Aynı aile içinde yer alan akrabaları arasında ıspanak, kinoa ve yine bir amarant türü olan tilki kuyruğu bulunur. Bitkinin cins adı olan Amaranthus, Antik Yunan dilinde hiç solmayan veya solmaz çiçek anlamına gelir. Bu isim çiçeklerinin kuruduktan sonra bile uzun süre canlı rengini korumasından dolayı verilmiştir. Tür adı olan Cruentus ise Latince kana bulanmış ya da kan kırmızısı anlamını taşır ve bitkinin gösterişli koyu kırmızı çiçeklerine gönderme yapar. Türkçe'de tahıl amarantı, kırmızı horozibi ve amarant gibi isimlerle de tanınan bitkinin anavatanının Orta Amerika olduğu kabul edilir. Özellikle Meksika ve Guatemala çevresinde kültüre alındığı, daha sonra da Amerika kıtasının farklı bölgelerine ve dünyanın sıcak iklimlerine yayıldığı düşünülmektedir. Doğal yaşamında uzun ve sıcak yaz mevsimlerini tercih eden horozibi, tam güneş altında en iyi gelişimini gösterir. Don olaylarına karşı hassastır ve uzun süre düşük sıcaklıklara maruz kaldığında gelişimi ciddi şekilde yavaşlar. En verimli sonucu ise organik madde bakımından zengin, iyi drene olan ve hafif kumlu topraklarda verir. Aslında insanlar horozibiğini modern botanik biliminin tanımasından çok daha önce keşfetmişti. Tür 1753 yılında bilimsel olarak tanımlanmadan önce bile binlerce yıl boyunca Amerika'nın yerli halkları tarafından hem sebze hem de tahıl amacıyla yetiştiriliyordu. Özellikle Aztek uygarlığında temel tarım ürünlerinden biri olarak büyük önem taşıyordu. Uygun koşullarda 2 hatta 3 metreye yaklaşabilen bu tek yıllık bitki güçlü ve dik gövdesiyle dikkat çeker. Geniş, oval yapraklarının damarları bazı bireylerde kırmızı tonlar gösterebilir. Yaz ortasından itibaren gövdesinin tepesinde yükselen sık çiçek başakları ise türün en dikkat çekici kısmıdır. Küçük, kokusuz ve koyu kırmızı renkli yüzlerce çiçek bir araya gelerek gösterişli başaklar oluşturur. Kuzey Yarımküre'de genellikle Temmuz ile Eylül ayları arasında çiçek açan horozibi, tohumlarını Ağustos ayından başlayarak Ekim sonuna kadar olgunlaştırır. Bu küçük ama besin değeri yüksek tohumlar, doğada ispinozlar, serçeler, saka kuşları ve birçok yabani kuş türü için önemli bir besin kaynağıdır. Çiçekleri zaman zaman böcekler tarafından ziyaret edilse de bitkinin temel tozlaşma yöntemi rüzgardır. Hafif polenleri hava akımlarıyla taşınarak tozlaşmayı sağlar. Horozibi insanlar için zehirli değildir, ancak yapraklarında doğal olarak bulunan oksalat bileşikleri nedeniyle böbrek taşı oluşumuna yatkın kişilerin aşırı miktarda tüketmesi tavsiye edilmez. Ayrıca aşırı azotlu gübre kullanılan tarım alanlarında yetişen bitkilerde nitrat birikimi görülebilir. Bu durum özellikle geviş getiren çiftlik hayvanları açısından zehirlenme riski oluşturabilir. Bitkinin genç yaprakları, taze sürgünleri ve olgun tohumları güvenle tüketilebilir. Afrika'nın birçok ülkesinde yaprakları günlük beslenmenin önemli bir parçasıdır. Ispanak gibi kavrularak, haşlanarak veya çorba, börek, omlet ve salatalarda kullanılabilir. Horozibi'nin asıl ünü ise tohumlarından gelir. Bu küçük tohumlar haşlanarak pilav benzeri yemeklerde kullanılabilir. Öğütülerek glutensiz un elde edilebilir veya farklı gıda ürünlerinin üretiminde değerlendirilebilir. Horozibi'nin tohumları yalnızca geleneksel mutfaklarda değil, modern gıda endüstrisinde de giderek daha fazla ilgi görüyor. Öğütülen tohumlarından glutensiz un elde edilirken bu undan ekmek, makarna, kurabiye, granola, kahvaltılık gevrek ve çeşitli atıştırmalık ürünler hazırlanabiliyor. Tohumlar tavada patlamış mısır gibi kısa sürede patlatılarak da tüketilebiliyor. Yoğurt, bal, kuru meyveler veya taze meyvelerle karıştırıldığında oldukça besleyici bir kahvaltılık ya da ara öğün haline geliyor. Besin değeri bakımından değerlendirildiğinde horozibi birçok geleneksel tahıldan daha yüksek oranda bitkisel protein içerir. Ayrıca lif açısından zengin olması sindirim sistemini destekler. Demir, magnezyum, mangan, fosfor, çinko ve kalsiyum gibi mineraller bakımından oldukça güçlü bir kaynaktır. B grubu vitaminleri ile E vitamini de bitkinin besleyici özelliklerini artıran önemli bileşenler arasında yer alır. İşte bu nedenle günümüzde birçok beslenme uzmanı amarantı geleceğin fonksiyonel gıdalarından biri olarak değerlendirmektedir. Horozibi yalnızca sofralarda değil, bahçelerde de kendine yer bulur. Yaz boyunca rengini koruyan gösterişli kırmızı çiçek başakları sayesinde süs bitkisi olarak uzun yıllardır yetiştirilmektedir.
Parklarda, kır bahçelerinde ve peyzaj düzenlemelerinde sıkça kullanılır. Kesme çiçek olarak vazolarda değerlendirilebildiği gibi kurutulduktan sonra dekoratif çiçek aranjmanlarında da kullanılabilen türlerden biridir. Bitkinin tohumlarından elde edilen yağ ise kozmetik sektöründe ilgi görmektedir. İçerdiği doğal antioksidanlar ve E vitamini sayesinde özellikle nemlendirici ve cilt bakım ürünlerinde kullanılmaktadır. Geleneksel halk hekimliğinde ise horoz ibiğine farklı toplumlar tarafından çeşitli görevler yüklenmiştir. Meksika, Afrika ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde sindirimi desteklemek, hafif iltihapları azaltmak ve küçük yaraların temizlenmesine yardımcı olmak amacıyla yüzyıllardır kullanılmaktadır. Bilimsel çalışmalar bitkinin antioksidan özelliklerini desteklese de tedavi amacıyla kullanımını doğrulayacak yeterli klinik kanıt henüz bulunmamaktadır. Bu nedenle modern tıpta onaylanmış bir ilaç olarak kabul edilmez. Horoz ibiği yetiştirmesi oldukça kolay bitkilerden biridir. Genellikle doğrudan tohum ekimiyle çoğaltılır. Çimlenme döneminden sonra hızlı gelişir ve sıcak yaz aylarında güçlü bir büyüme gösterir. Kuraklığa belirli ölçüde dayanabilse de düzenli sulandığında hem yaprak hem de tohum verimi belirgin şekilde artar. Gübreleme konusunda ise dikkat edilmesi gereken bir püf noktası vardır. Fazla azot verilmesi bitkinin yaprak gelişimini hızlandırırken tohum oluşumunu azaltabilir. Eğer amacınız bol tohum elde etmekse aşırı azotlu gübrelerden kaçınmanız daha doğru olacaktır. Doğal olarak oldukça dayanıklı bir türdür. Pek çok tarla bitkisine göre hastalık ve zararlardan daha az etkilenir. Buna rağmen külleme, yaprak lekesi ve kök çürüklüğü gibi mantar hastalıklarına karşı iyi hava dolaşımı sağlamak ve aşırı sulamadan kaçınmak faydalı olacaktır. Horoz ibiğinin günümüzde hem tarım hem de peyzaj amacıyla geliştirilmiş çok sayıda kültivarı bulunmaktadır. Burgundy, Hopi Red Dye, Opopeo, Golden Giant ve Montana Five bunların en tanınmışlarıdır. Bazıları iri ve besleyici tohumları için, bazıları bol yaprak üretimi için, bazıları ise etkileyici kırmızı çiçekleri nedeniyle süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Horoz ibiğinin tarih boyunca taşıdığı kültürel önem ise en az besin değeri kadar dikkat çekicidir. Aztek uygarlığında bu bitki yalnızca temel besinlerden biri değil, aynı zamanda kutsal kabul edilen tarım ürünleri arasındaydı. Bereketi, yaşamı ve dayanıklılığı simgelediğine inanılırdı. Hasat şenliklerinde amarant tohumları bal ya da agave şurubuyla karıştırılır, ardından bu karışımdan özellikle savaş ve güneş tanrısını temsil eden küçük heykeller yapılırdı. Törenlerin sonunda bu heykeller parçalanarak topluluk tarafından birlikte yenirdi. Bu ritüel insanların tanrılarıyla manevi bağ kurmasını simgeleyen kutsal bir paylaşım olarak görülürdü. Ne var ki İspanyol sömürge döneminde bu törenler putperestlik olarak değerlendirilmiş ve amarant üretimi uzun yıllar boyunca büyük ölçüde yasaklanmıştı. Bunun sonucunda binlerce yıllık tarım geleneği ciddi şekilde gerilemiştir. Günümüzde ise Meksika'da bu kültürel mirası yeniden canlandırmak amacıyla birçok çalışma yürütülmektedir. Geleneksel amarant tarımı desteklenmekte, Alegria adı verilen bal veya şurupla hazırlanan amarant tatlılarının üretimi yeniden yaygınlaştırılmaktadır. Çiçeklerin dilinde horoz ibiği ölümsüzlük, sadakat, direnç ve hiç bitmeyen sevgiyi temsil eder. Rüyalarda görülmesi ise geleneksel yorumlara göre bolluk, başarı ve emeklerin karşılığını alma şeklinde değerlendirilir. Modern astroloji yorumlarında ise Mars gezegeni ve Koç burcuyla ilişkilendirildiği görülmektedir. Avrupa edebiyatında da amarant yüzyıllardır ölümsüzlüğün simgesi olarak kullanılmıştır. Özellikle İngiliz şair John Milton eserlerinde amarant çiçeğini sonsuz yaşamın ve kalıcılığın sembolü olarak anmıştır. Ancak bu göndermeler belirli olarak Amaranthus cruentus türüne değil, genel anlamda amarant cinsine yapılmıştır. Bugün horoz ibiği yeniden dünyanın yükselen tarım ürünlerinden biri haline geliyor. Hindistan'da iklim değişikliğine dayanıklı alternatif ürünler arasında üretimi teşvik edilirken, Kenya ve Uganda'da demir ve vitamin bakımından zengin yaprakları okul beslenme programlarında değerlendirilmeye başlanmıştır. Avrupa ve Amerika'da ise glutensiz beslenmenin yaygınlaşmasıyla birlikte amarant unu ve patlatılmış amarant içeren ürünlerin sayısı her geçen yıl artmaktadır. Her ne kadar mutfakta tahıl gibi kullanılsa da horoz ibiği botanik açıdan gerçek bir tahıl değildir. Bu nedenle bilim insanları onu pseudo tahıl yani yalancı tahıl olarak sınıflandırır. Üstelik NASA'nın kontrollü yaşam destek sistemleri üzerine yürüttüğü bazı araştırmalarda yüksek besin değeri, hızlı gelişmesi ve verimli üretimi sayesinde amarant türleri geleceğin uzay tarımı için umut vaat eden bitkiler arasında gösterilmektedir. Kim bilir belki gelecekte dünyadan milyonlarca kilometre uzakta kurulacak ilk tarım alanlarında yetiştirilecek bitkilerden biri
bugün bahçelerimizde gördüğümüz mütevazı horoz ibiği olacaktır. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek dileğiyle bitki dostları.